Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birkaç tane makrome anahtarlık yapımını paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi son zamanlarda düğün, nişan, doğum günü gibi organizasyonlarda bu tip anahtarlıklar oldukça tercih edilmekte hediyelik olarak ve son derece de moda. İlk videomda sizlerle paylaşmış olduğum tekniklerle ve bu videoda göreceğiniz teknikleri birleştirerek sizler de bu anahtarlıklardan yapabilirsiniz. İlk videonun linkini de buraya bırakıyorum. Bu anahtarlıklar için ihtiyacınız olan malzemeler ise makrome ipi, anahtarlık aparatı ve ahşap boncuklar. Hepsi bu kadar. Dilerseniz yapımına başlayalım. Bu anahtarlıkları yaparken benim elimde bir sekreterlik vardı. Ben onu kullandım. Siz dilerseniz anahtarlık aparatını masaya bantla yapıştırarak da deneyebilirsiniz. Anahtarlık aparatına 3 tane 60 santimlik ip keserek geçirdim. Fakat siz iplerinizi geçirirken 35 santim olarak keserseniz daha iyi olacaktır. Çünkü benim iplerim birazcık kısa geldi. İpleri ortadan ikiye ayırarak sarma sağa ve sola doğru sarma düğüm yaptım. Ortada kalan iplerimle de bir tane kare düğüm yaptım. 4 tane ipimle. Bu kare düğümden sonra tekrar sağa ve sola doğru yaptığım sarma düğümleri ortada birleştirerek bir tane baklava deseni elde etmiş oldum. Ve daha sonra bu baklavayı aynen tekrarlayarak 2 adet baklava deseni yaparak anahtarlığımı tamamladım. İkinci anahtarlık için tekrar aparatımı geçirdim. İpleri de aparata takarak önceki motifin aynısına başladım. Fakat burada ilkinden farklı olarak ortadaki iplerime kare düğüm atmak yerine bir tane ahşap boncuk geçirdim ortada kalan 2 ipime.
Boncuğu geçirdikten sonra tekrar sarma düğümle baklava desenimi kapattım. Aynı motifi ikinci kez tekrarlayarak ikinci anahtarlığımı da tamamlamış oldum. Üçüncü anahtarlıkta ise iplerimi biraz daha uzun tutarak tekrar 3 ip olarak aparatıma geçirdim. Burada da bir önceki videomdan da hatırlayacağınız gibi spiral düğüm tekniğini uyguladım. Spiral düğümde de hatırlayacaksınız. Her seferinde aynı taraftan düğüm atarak devam ediyoruz. Ve elde ettiğimiz spiral şeklinde dönen bir düğüm olmuş oluyor. Bunu da yine istediğiniz uzunluğa geldiğinde bitirebilirsiniz. En sonuna düğüm atarak 3. anahtarlığımı da tamamlamış oldum.
Gördüğünüz gibi bu tekniklerle anahtarlıklarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu videoda yapmış olduğum anahtarlıkları Instagram hesabı üzerinden gerçekleştireceğim bir çekilişte aranızdan bir kişiye hediye etmek istiyorum. Çekilişin detayları için aşağıdaki Instagram hesabımdan takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.